Merhaba, BJ Design'a hoş geldiniz. Benim adım Burcu. Bugün sizinle kağıt iple hazırladığım bu güzel çantanın yapım aşamalarını tek tek anlatmaya çalışacağım. İsterseniz modeli önce yakından göstereyim, biraz tarif edeyim. Oval bir taban üzerine çalıştım. Tabanı yine kalın ve sert olabilmesi için çift kat kağıt ip kullandım. Yukarıya doğru çıkarken de tek kata düştüm. Oradaki tekniği de ayrıca zaten paylaşmış oluyorum. Tabanı biraz böyle yükselttikten sonra üzerine böyle bir model yerleştirdim. Bu aslında bir şal modelidir ve virüs şal diye geçer. İsterseniz şal olarak da kullanabilirsiniz ama yeni gelen arkadaşlar varsa kanalıma ben genellikle çanta videoları paylaşıyorum ve çanta örmeyi seviyorum. O nedenle gördüğüm güzel modelleri çantaya uyarlamayı seviyorum. Dediğim gibi bir şal modeliydi ama ben çanta yaptığım için bundan hemen bir çanta oluşturdum. Böyle kabartmaları olan çok tatlı bir model. Bunun yapım aşamaları da tek tek anlatıyorum ve kenar parçalarımız var. Şöyle göstereyim. 2 tane kenar parçası da ekleyerek bitiriyoruz. Şimdi sap kısımları bu videonun içerisinde mevcut değil ama linkini açıklama kısmına bırakacağım. Nasıl yapıldığını da videonun içerisinde sadece tarif olarak anlattım ama linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Daha önce bir çantamda yine bu modeli kullanmıştım. Ben yine çıt çıtlı ve astarlı olacak şekilde yaptım. Kağıt ipim şey gibi böyle kırmızıyla bordo arası gibi bir renk. O nedenle astarı da böyle bir renk seçtim. Şunları zaten kendim yapıyorum, daha önce göstermiştim. Böyle çıt çıtlı yazlık güzel bir çanta oldu. Bu annemin çok istediği bir modeldi. O yüzden kendisine ithaf etmiş olalım bu çantayı. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar özellikle sizden ricam olsun. Çünkü destekleriniz çok kıymetli bu tarz videoların devamı için ve benim emeğimin karşılığını alabilmem için tabii ki. Kanalıma abone olur, yorumlar yazarsanız çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz sorular olursa bana ulaşmak çok kolay. Buradan yorum yazabilirsiniz. Instagram adresim, mail adresim hepsi Instagram'da mevcut. Oradan da dilediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Eğer hazırsanız, ipleriniz, tığlarınız hazırsa dilerseniz başlayalım. 2 kat kağıt ip kullanacağım. 2 adet kağıt ipi aldım. 4 milimetre tığ ile başlıyorum. İp çift kat olduğu için kalın şu anda. 32 tane zincir çekiyorum. Bu kilit, bunu kullanmayacağız. 32 adet zincir. Son zinciri atlıyorum. Bir sonrakine girerek sık iğne yapıyorum. Şimdi her birine bir tane sık iğne yaparak sıra başına kadar geleceğim. Son zincirin içine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane dönüş için yaptım. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Sıranın sonuna kadar her birine bir tane sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağım. Burada bir tanesini yapmıştık zaten. Aynı noktayı 3 tane daha yapacağım. Diğer tarafa 4 tane yaptığımız için eşitlemeye çalışıyorum. Buraya da yine 3 tane yapacağım. İlk yaptığımızla beraber bu köşede de 4 tane sık iğne olmuş olacak. 1, 2, 3, 4. Bu tarafta da yine 4 tane yapmıştık. Şimdi bu 4 tanesini dışarıda bırakacak şekilde işaretleyicileri takacağım. 4'er tane sık iğneyi dışarıda bırakacak şekilde işaretledim. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne dışarıda. İşaretleyiciler düz olan kısımları gösteriyor. Öyle düşünelim. Şimdi buranın ikinci sıranın ilk şeyinde herhangi bir birleştirme yapmıyoruz burada. Dönerek öreceğiz. Spiral öreceğiz. İlk sık iğnenin içerisine 2 tane yaparak başlıyorum. Köşelerdeki 4'er taneyi 8 tane yapacağız. 2 tane yapıyorum. Bunun da ilkini işaretliyorum. Çünkü bu da sıra başlangıcımız. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Diğer
Uç noktaya gelene kadar tamamına bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere kadar yaptım. Tekrar taktım. Dışarıdaki 4 taneye 2'şer tane yaparak 8 tane haline getireceğiz. İlkine giriyorum. 1, aynı noktaya 2. Bir sonrakine giriyorum. 1, aynı yere 2. Şimdi tekrar çıkartıyorum. Diğer kenara kadar gidiyorum. Hepsine bir tane olacak şekilde. Bu kenarda biliyorsunuz başlangıçta çift bir tanesini yapmıştık. 3 ilmek kaldı. Onlara da 2'şer tane yapıyorum. İşaretleyici çıkartıyorum. Bir tek bir çift yapacağız. Şuradaki düşmüş ama 2 tane vardı zaten. İşaretleyici şurada. Bir tek bir çift yapacağız. Sıra başlangıcımızda hep tekle başlıyorum. Birincisi tek. Şurasını işaretliyorum yine. Bu da çift. Şimdi düz olan kısma geldim. Diğer kenara kadar gidiyorum. Orada da hepsini bir tek bir çift yapacağım. Diğer tarafa geldim. Bir tek bir çift, bir tek bir çift yaparak bitireceğim. Tekle başlıyorum. Tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift. Şimdi işaretliği çıkarıp düz bir şekilde diğer kenara kadar gidiyorum. Bu tarafa geldim. Yine aynı şekilde bir tek bir çift, bir tek bir çift yapacağım. Şuraya kadar geleceğim. Bir tek, bir çift, tek, çift, tek, çift. Şimdi işlemler aynı şekilde devam edecek. O yüzden her sırayı anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi işaretleyici çıkarttığımız zaman 2 tek bir çift yapacağız. Düz devam edeceğiz. 2 tek bir çift olarak sırayı tamamlayacağız. 2 tekle başladığınızda bir çiftle biter. Buraya geldiğimizde yine 2 tek bir çift, 2 tek bir çift şeklinde bitireceğiz. Bir üst sırada 3 tek bir çift, bir üst sırada 4 tek bir çift şeklinde tabanı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben ne kadar yaptığımı bitirdiğimde söyleyeceğim. Taban kısmını bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. Burada da 7 tek bir çift, onu da göstereyim.
2, 4, 6, 7 tek bir çift olan sırayı bitirdim. Şimdi buradan çift kat ipten tek kat ipe geçeceğiz. Yumağı çift kat sardığım için ikisini de kestim. Tek kat iple başlayacağım. Şu işaretleyiciyi çıkartalım buradan. Bunu içeride yürüteceğiz. Buradan tekrar başlıyorum. Örneğin etrafındaki ilmekleri söyleyeceğim şimdi. Buralarda 36 tane ilmek var. Kenar düz olan kısımlarda 29 tane ilmek var. 36, 72 tane köşelerde artı 29 artı 29. 130 tane ilmeğimiz var tamamında. Şimdi tek kata düşerken şöyle bir geçiş sıramız olacak. Bu arada 4 numaralı tığ bırakıyorum. 3 numaralı tığ alacağım. 3 numaralı tığ aldım tek kata geçtiğim için. İlk ilmekten giriyorum. İpi çekiyorum yukarıya ve sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar girdim. Şimdi başlangıcımız burası. Bu ipleri de arkada biraz yürütüp keseceğim. 4 tek bir çift şeklinde yapacağım ki yukarıya doğru daralma yaşamamak için. Dediğim gibi çift kattan tek kata düştüğümüz için yapıyoruz bu işlemi. İkinciye giriyorum. Sık iğne. 3, 4, 4 tane tekten sonra buraya çift yapıyorum. 1, aynı noktaya tekrar giriyorum. 2, 4 tane tek, bir tane çift. Şimdi düz olan kısımlarda da bu işlemi yapacağım. Şurayı çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek yaptım. Sıradakine hemen gelen ilmeğe bir tane çift yapıyorum. 4 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde sırayı tamamlayacağım. 4 tek bir çift olarak sırayı tamamladım. Şimdi her birini tek yaparak böyle birkaç sıra devam edeceğim. Şöyle olmasını istiyorum. Tabanı bu arada bu aşamada ütülemenizi tavsiye ederim. Benim yanımda ütü yok şu anda. Ütüleyemiyorum ama burada ütülerseniz çok daha muntazam çıkacaktır. Ters çevirdiğimizde şöyle bir yükselti olsun istiyorum. Örneği onun üzerine koyacağım. O yüzden bir miktar öreceğim. Ne kadar ördüğümü de bitirdiğimde söyleyeceğim. Yani her birine sadece bir tane yaparak böyle 4-5 sıra kadar örmeyi planlıyorum. Şu şekilde göstereyim. Hiç artış yok, eksiltme yok. Her birine sadece bir tane yaparak 4-5 sıra devam edeceğiz. Tabanın bu duvar kısmında bitirdim. Şöyle göstereyim. Şurası 4 tek bir çift yaptığımız sıra. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sırayı tamamladım. Burası başlangıç noktamda şöyle işaretlemiştim. Buraya kadar geldim. Bu kadar bu yükseklik benim için yeterli. Şimdi üzerine motif kısmına geçeceğiz. Motif şöyle duracak. Şöyle motifi yerleştireceğim buraya. O yüzden artık burada 2 tane kaydırma yapıyorum. İlmeği geçirebilirsem. Bir sonraki ilmeğe giriyorum. Tığımdakinden kaydırıyorum. Bir sonrakine geçtim. Tığımdakinden kaydırdım. Bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Böyle oldu. Tabanımız dediğim gibi ben ütülemedim. Taban bittiğinde ütülerseniz çok daha düzgün olur. Ben şimdi içeriden ütülemeye çalışacağım. Şimdi motif kısmına geçelim. Şimdi böyle bir parça yapacağız. Bunun için 6 tane zincirle başlayacağım. Şu orta noktadan başlıyoruz. Sihirli halka da yapabilirsiniz. Ortası açılmasın diye ben zincir çektim burada. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip
İlk yaptığımız zincirin içerisine birleştiriyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bu birinci üçlü trabzanımız olacak. Bu üçlü trabzan şu anda 4 tane zincir. 2 kere ip alıyorum. Halkanın ortasına girip 2 2 geri çekiyorum. Yani 3 seferde 2 3 seferde. Buna üçlü trabzan diyoruz. Bunu da bir üçlü trabzan olarak sayıyorum. Toplam içerisinde 8 tane, bununla beraber 8 tane üçlü trabzan olacak. İki, 4, 6, 8 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. 8 tane üçlü trabzan, bir zincir, 8 tane üçlü trabzan yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Bir kere ip alıp dönüyorum. Şimdi birinciyi atlıyoruz. Bu bunun üzerinde zaten. Bunu atlıyorum. Geri kalan 7 taneye önden almalı trabzan yapacağız. İkili trabzan. Bir kere ip aldım. Sıradaki trabzanın sağından girip solundan çıktım ve ikili trabzan yapıyorum. İp alıyorum. Sağından girip solundan çıkıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Toplam 7 tane bu şekilde ikili trabzanımız olacak. Birincisini atladığımız için. İki, 4, 6, 7 tane. 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar ip alıp bir sonraki gruba geçiyorum. Yine 7 tane ikili trabzanımız olacak. Şimdi başlangıçta şurada 6 tane zincir çekmiştik. Bunun 3'ü trabzan içinde, 3'ü de aradaki boşluk içinde. Dolayısıyla sona geldiğimizde 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kere ip alıp şu ilk baştaki yerin 3. zincirine trabzan yaparak bağlıyoruz. Ki başıyla sonu aynı olabilsin. Şurada başlarken 6 tane zincir çektik. 3'ü trabzan için, 3'ü boşluk için. Burada da 3 tane boşluk yapıyoruz. Bir tane trabzanla bitiriyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum ve bir üst sıraya çıkacağım. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düzündeyim yine. Bu boşluğun içerisinde 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere ip aldım. Boşluğun içerisine 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yani baştakiyle beraber, zincirle beraber 8 olacak. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4. Trabzanın tepe noktasına sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye bağladım. Tekrar 2 kez ip alıyorum ve boşluğun içerisine 7 tane üçlü trabzan yapıyorum.
ve 7. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir, daha sonraki sırada 5 olacak. Bir tek bir 5, bir tek bir 5 şeklinde gidiyor bu orta nokta. Onu söylemiş olayım. Bir zincir çekiyorum. 2 tane ip alıp tekrar 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. Zincirden sonra 2, 4, 6, 7 tane üçlü trabzan yaptım. Yine buradan 1, 2, 3, 4. trabzanın tepe noktasına girip sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 2 tane ip alıp 7 tane üçlü trabzan yapıyorum bir sonraki boşluğun içine. Yedi tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yine 2 kere ip alıyorum. Zincirin üçüncüsüne girip buraya da yine üçlü trabzan yapıyorum. Başlarken de zaten şöyle göstereyim. Başlarken de bununla beraber 8 taneydi hatırlarsanız. 2, 4, 6, 8 taneydi. Burada da 7 tane üçlü yaptık. Bir tane de son zincirin üzerine yaparak 8'e tamamladık. 6 tane zincir çekerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yani örgünün arkasındayken aslında her zaman 6 tane trabzanla, 6 tane zincirle başlıyoruz. İp alıyorum. Sıradaki trabzanın yine sağından soluna geçerek ikili trabzan yapıyorum. Bir kere ip aldım. Sıradaki trabzana sağından soluna geçerek trabzan yapıyorum. 7 tane ikili trabzanımız olacak. Bu şekilde önden almalı. 7. trabzanı da yapıyorum. 7 trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Diğer tarafa geçebilmek için 3 tane zincir. Sonrasında buradaki 7 taneye yine önden almalı trabzan yapacağım. Yine 7 tane olacak. Son trabzanın da etrafından dolaşıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Söylemiştim, burada bir zincir vardı. Şimdi 5 var. Bir sonraki de bir zincir. Sonra 5 zincir şeklinde devam edecek. Şimdi buradaki 7 tane trabzana ikili trabzan yapıyorum. Önden almalı şekilde. Yedi tane yaptıktan sonra bir sonraki gruba geçerken yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve bunlara da yine önden almalı 7 tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincir ve bir tane trabzanla sırayı bitireceğim. Bir üst sıraya çıkmak için yine 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir çekiyorum. Bu yine üçlü trabzan anlamına geliyor. 2 kere ip alıyorum ve içeriye 7 tane daha üçlü trabzan yapıyorum.
Başlangıçtakiyle beraber toplam 8 tane. Yani bu baş kısımlar her zaman 8 oluyor şu trabzanla beraber. Onu unutmayın lütfen. 7. üçlü trabzanı da yapıyorum. Toplam 8 tane oldu. Ve buradan 1, 2, 3, 4.'ye sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 2 kere ip alıyorum ve buraya yine 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yedi tane üçlü trabzanı bitirdikten sonra yine 4.'ye sık iğne ile bağlıyorum. Yine 7 tane üçlü trabzan yapacağız. Araya bir zincir, 7 tane üçlü trabzan yapacağız. Artık şöyle özetleyeyim çünkü bu şekilde gidecek. Böyle büyüyerek gidecek. Şöyle özetleyeyim. Ben ekran görüntüsü almak isteyenler için hem Türkçe hem İngilizce şekilde özetlemeye çalıştım. Hani karışıklık olmasın diye isterseniz buradan da takip edebilirsiniz. Örgünün arkasındayken 6 zincirle başlıyoruz ve önden almalı 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralara da hep 3 zincir koyuyoruz. Sadece orta noktada 7 trabzan, 5 zincir, 7 trabzan yapıyoruz. En sonunda sırayı tamamlarken yani 3 zincir ve 1 trabzanla bitiriyoruz. Örgünün önündeyken 4 zincirle başlıyoruz. 7 tane de üçlü trabzan yapıyoruz. Yani toplam 8 tane olmuş oluyor. Orta noktalara yani dördüncülere sık iğne ile bağlıyoruz. Tam orta noktada merkez noktasında 7 trabzan, 7 tane üçlü trabzan tabii ki bunlar. Bir zincir, 7 tane de üçlü trabzan. En son yine 8 tane üçlü trabzanla da bitiriyoruz. Ben parçanın yapımını bitirdim. Şimdi etrafını döneceğim. Şöyle bir anlatayım yalnız size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boşluk olacak kadar yaptım. Buradan itibaren sık iğne ile etrafını çerçeve yapacağım. Şu ilk boşluğa 3 tane yapıyorum. 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra gelen 7 tane trabzanın her birine tepe noktalarına birer tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane yapıyorum. Burada 3 tane yaptım. Şimdi geri kalan bütün boşluklara ikişer tane yapacağım. Biraz daha sıkı böyle çerçeve gibi durmasını istediğim için bolluk yaratmasın diye burada normalde 3 zincir çekmiştik ama 2 tane sık iğne yapıyorum üzerine. Daha sonra trabzanlara geldiğimde her birine bir tane olacak şekilde devam ediyorum. Şimdi şuraya kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Burada herhangi bir sıkışma olmaması için 5 zincir çekmiştik. 5 tane sık iğne yapacağım. Devam edeceğim. Yine şurada 3 sık iğne ile bitirip alt kısmına geçeceğim. Bu kısma kadar geldim. Şimdi alt tarafını tamamlayacağım. Alt tarafını da şöyle yaptım. Bütün boşluklara 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Şu arayı atlıyorum. Yani birleşim noktasını atlıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane. 1, 2, 3. Bakın şu birleşim noktası. Buraya atlıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Şu orta noktada dahil olmak üzere her yere 3'er tane sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağım. Ben çantanın motif kısmının bir tanesini birleştirdim. Şöyle iz sürme yöntemiyle birleştirdim. Şimdi diğer tarafını da size göstereceğim. Tam orta noktasına yani bunun merkezini çantanın tam orta noktasına getiriyorsunuz. Tabanınız farklıysa eğer ilmeklerinizi sayın. Eğer benimle aynı yaptıysanız aralarda ikişer tane kalacak sadece. Ama farklı yaptıysanız tam orta noktasına gelin. Buradaki bu parçanın ilmeklerini de sayarak arada ne kadar kalacağını hesaplamanız gerekir. Ama benimle aynı yaptıysanız eğer biz şöyle yapacağız. Bunu birleştirdikten sonra ipi koparmamıştım. Buradan tekrar ilmeği alayım. 2 tane kaydırma yapacağım. Çünkü dediğim gibi arada 2 tane ilmek kalacak. Giriyorum.
kaydırıyorum. Şu şekilde. Şimdi diğer parçayı alıyorum. Diğer parçanın şurada 1, 2, 3, dördüncüsünden başlayacağım. Burası üst kısmı çünkü. Yatay olan kısmından başlıyorum. Sağdaki ilmeğin sadece tek kanadını alıyorum. İçeriye doğru, yani şu ortada kalan kısmını alıyorum. Diğerinin de diğer tarafında sadece sağ tarafını alıyorum. Sağ kanadını alıyorum. Buradan ip alıp sırayla tığımdakilerden çıkartıyorum. Bir kez daha gösterelim. Sıradaki sık iğnenin sol kanadını diyeyim. Bu taraftaki sık iğnenin sadece sağ kanadı alıp teker teker içinden çekiyorum. Zor bir işlem değil. Güzel bir birleştirme yöntemi bu. Çok da muntazam duruyor. Şimdi birleşmiş halini tekrar göstereceğim. Çok muntazam bir şekilde birleştirmiş olacağız. Dediğim gibi buradan 2 tane atladım. Diğer tarafta da 2 tane kalacak. Burayı tamamlayalım. Şimdi yan parçaların nasıl yapıldığını göstereyim. Bir sihirli halka yaparak başlıyoruz. İçine girip 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bunun 3'ü trabzan için, 2 tanesi de normal yatay boşluk için. İp alıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan, 2 boşluk, yani 2 zincir, tekrar 3 tane trabzan, başladığımız gibi bitirmek için 2 tane zincir, bir tane de trabzan yapacağız. 2 zincir ve 1 trabzanla bitiriyorum. Burayı biraz sıkıştıralım. Böyle tabanı büyük olan bir üçgen yapmaya çalışacağız. 2, 3, 4, 5 zincirle yine yukarıya çıktım. Bunun dediğim gibi 3 tanesi trabzan için, 2 tanesi de boşluk için. Şimdi ip alıyorum. Şurası hep köşe noktamız, orta noktamız gibi düşünün. Bu 3 taneyi 2 tane bu tarafından, 2 tane bu tarafından, yani toplam 4 tane artıracağım. 7 tane olacak burası. Boşluğa giriyorum. 1, 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki 3 tane trabzanın üzerine yine trabzan yapacağız 3 tane. 1, 2, 3 tane yaptım. Sağına 2 tane arttırmıştım. Sol taraftan da buradan da 2 tane artıracağım. Boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir. Bu grup için de aynısını oluşturacağım. Yani 2 tane sağına trabzan. 3 tane kendi üzerlerine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane. 2 tane yanına yapıyorum, sol tarafına. Yani burada oluşturduğumuz boşluğun içine. 2 tane zincir çekiyorum ve zincirin üçüncüsüne bir trabzanla bağlıyorum.
Yani şöyle olacak, hep başta ve sonunda boşluk oluşturacağız, bir tane de ortada ve bu şekilde büyük bir üçgen elde edeceğiz. Bir kez daha göstereyim. Bundan sonra zaten mantık olarak hep aynı şekilde devam edecek. 5 tane zincir çekiyorum. Sıra başlangıcımız hep aynı. İp alıyorum, boşluğun içerisine 2 tane yapıyorum. Buradaki trabzanların tamamına birer tane trabzan yapıyorum. Yani her sırada 4 tane trabzan bu tarafta, 4 tane trabzan da bu tarafta artırmış oluyorum. Orta noktaya geldiğimde 2 tane trabzan, 2 tane zincir, tekrar 2 tane trabzan. Burası köşe noktamız yani. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi tamamına birer tane yapıp 2 tane trabzan, 2 zincir ve 1 trabzanla bitireceğim. Bütün trabzanların üzerine birer tane yaptım. Dediğim gibi 2 tane de sol tarafına fazladan yapıyorum. Artış yapmış oluyorum yani. 2 tane zincir ve 1 trabzanla bitiriyorum. Bu şekilde bu üçgeni büyüteceğiz. Aynı şekilde devam edeceği için hepsini anlatmayacağım. Bütün sıraları anlatmıyorum. Ama bu şekilde büyüterek devam edeceğiz. Kaç sıra yaptığımı, şuradaki trabzan sayısını, en son ne kadar da bıraktığımı bitirdiğimde söyleyeceğim. Ben parçanın yapımını bitirdim. 14 sıra yaptım. Delik olarak sayarsanız, şunu da sayarsanız 15 delik olacak. Şeyde sıra olarak sayarsanız da 14 sıra olacak. Bir tanesinin de dikimini yaptım. Parça hazırlayacağız bundan. Şu şekilde birisine diktim. Şimdi kaldığım yerden bir tanesini şuradan başlayıp birleştirdim. Buraya kadar geldim. Kaldığım yerden diğerinin birleştirilmesini göstereceğim. Birleştirmeyi buradan şu orta noktanın 2 tanesini alıyorum. O yüzden ortada bir tane kalacağı için burada bir kaydırma yapıp diğer parçayı alıyorum. Bu parçanın da ikinci zincirinden giriyorum. Sıradaki sık iğnenin tek kanadından giriyorum ve tek tek tığımdakinden çıkartıyorum. Bir sonrakine geçtim. İp alıyorum. Teker teker tığımdakinden çıkartıyorum. Bu tarafta gördüğünüz gibi şurayı birleştireceğiz. Şöyle geleceğiz. Devam edeceğiz. Burada yine bir sık iğne atlayacak şekilde birleştireceğiz ve bu tarafta yine aynı noktada bitmiş olacak. Şuraya kadar birleştiriyorum. Birleştirmeyi tamamladım. Gördüğünüz gibi hafif şurada bir kot farkı var. Hem bunu ortadan kaldırmak hem de çantanın ağzının dağılmaması için ters sık iğne yapacağım. Bıraktığım yerden, bitirdiğim yerden itibaren önce bir zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum. İp alıp sık iğne yapıyorum. Terse doğru gideceğiz. Sağa doğru gidiyorum şu anda. Boşluğun içine bir tane daha yapıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Yine 2 tane yaptım. Bu şekilde bütün etrafını ters sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağım. Çantanın yapımını tamamladım. Etiketini taktım. İçine astarını yerleştirdim. Dikimini yaptım. Bu şekilde çıt çıtlı
oldu. Burada sapları anlatmadım tekrar çünkü bu sapları daha önce anlatmıştım başka bir videomda. Ama şöyle üzerinden tarif edeyim. 4 tane zincirle başlayıp 3 sık iğne yapıyorsunuz. 3 sık iğnelik uzun bir parça hazırlayıp etrafını tamamen ters sık iğneyle geçiyorsunuz. O şekilde bir sap yaptım ama linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakarak da yapabilirsiniz. En üst kısmı sık iğne, ters sık iğne kısmı da çok tatlı oldu. Görüntü bu şekilde. Umarım keyifli bir çalışma olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.